Amerika'nın borcu tam 38 trilyon dolar. Bu rakamı hayal etmek bile zor. Peki daha zor olan ne biliyor musunuz? Bu borcu doğal yollarla ödemek. O yüzden bu borç asla klasik yollarda ödenmeyecek. Amerika neden bu kadar borçlu? İşte bu borç neden sorun olmuyor? Ve asıl soru şu. Gerçekten ödeniyor mu yoksa siliniyor mu? Belki de borç ödenmiyor, eritiliyor. Amerika'nın borcu nedir? Kime borçlu? Amerika bu kadar borçluysa neden batmıyor? Amerika'nın borcu dediğimiz şey aslında Amerika Hazine Bakanlığı'nın çıkardığı tahvillerin toplamıdır. Yani Amerika harcama yapar, yetmeyince tahvil çıkarır. Bu tahvilleri alanlara da faiz ödemeyi taahhüt ediyor. Amerika'nın borcu eşittir dünyanın en büyük borç senedi havuzu. Hazine tahvilleri neden bu kadar önemli? Çünkü risksiz kabul ediliyor. Küresel finansın teminatı aslında. Bankalar, fonlar, merkez bankaları için ana güvenlik limanıdır. Kritik nokta nedir burada? Dünya finans sistemi Amerika'nın tahvilleri üzerine kuruludur. Amerika düşerse masa devrilir. En büyük alacaklar kim peki? Birincisi FED, yani Amerika Merkez Bankası. FED parasal genişleme dönemlerinde Amerika tahvillerini doğrudan satın alır. Bu ne demek? FED piyasalardan tahvil toplar, karşılığında yeni dolar yaratır. Faiz geliri tekrar sisteme döner. FED hem alacaklı hem de para basma makinesi. İşte bu yüzden şu cümle çok kritik. Amerika'nın en büyük alacaklısı yine kendisi. İkinci alacaklı Amerika'nın iç piyasası. Emekli fonları, sigorta şirketleri, bankalar, yatırım fonları. Bu kurumlar için tahvil güvenli, düzenli faiz getiren, sistem tarafından zorunlu tutulan bir sistem. Yani Amerika halkının birikimleri dönüp dolaşıp Amerika borcunu finanse ediyor. Üçüncü alacaklılar yabancı ülkeler, Japonya, Çin vesaire. Ticaret fazlası olan ülkeler yani. Dolarla kazandıklarını ne yapacaklar? Aslında seçenek az. Yine Amerika tahvili alabilirler, Amerikan varlıkları alabilir. Yani Çin bile Amerika'ya borç verirken Amerikan sisteminden çıkamıyor aslında. Fed'in bilançosu ve para basma etkisine bakalım. Fed klasik bir merkez bankası değildir. Tahvil alarak piyasaya likit verir. Kriz anında bilançosunu şişirir. 2008 krizinde, pandemide ve sonrasında bunlar yaşandı. Fed bilançosu katlandı. Borç arttı ama kriz yönetildi. Kritik soru, Fed bu parayı nereden buluyor? Cevap aslında bulmuyor, basıyor. Borç faiz döngüsü nasıl çalışıyor? Amerika borçlanıyor, faiz ödüyor. Faiz ödemelerin büyük kısmı yine Amerika sisteminde kalıyor. Yani borç dönüyor dolaşıyor, sistemin dışına pek çıkmıyor. Bu yüzden Amerika için borç bir yük değil, bir kontrol aracı. Borçlar çoğu zaman ödenmez. Aslında tarih boyunca eritilir. Bu borçları eritmenin, silmenin 4 temel yolu var. Birincisi vergiyle borç ödeme. Teoride var ama pratikte yok. Çünkü vergileri ciddi bir şekilde artırırsanız devlet fazla verir. Borç kapanır ama gerçek dünyada bunu yapmaya kalkarsanız seçmen kabul etmez. Şirketler kaçar, ekonomi yavaşlar. Vergiyle borç ödemek siyasetçilerin kariyerini bitirir. Amerika gibi büyük bir ekonomi için bu yol siyasi olarak imkansızdır. İkinci yöntem ekonomik büyümeyle borç eritme vardır ama bu da yetersiz kalır. Çünkü burada mantık basit. Ekonomi büyür, gelir artar, borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı düşer. Ama burada sorun şudur, 38 trilyon dolarlık borç için gereken büyüme çok astronomik bir büyüme olması gerekiyor. Nüfus, verimlilik ve üretkenlik sınırda olduğu için Amerika büyür ama borç ondan daha hızlı büyür. O yüzden bu yolla yapmak yine imkansızdır. Yani büyüme tek başına çözüm değil. Üçüncü yöntem temerrüt, yani borcu ödemiyorum demek. Bu Amerika için intihar olur. Çünkü Amerika için sonuçlara baktığımızda dolar rezerv para olmaktan çıkar. Tahvil piyasası çöker. Küresel finans sistemi kilitlenir. Amerika temerrüte düşerse bu bir ülke için kriz değil, dünya için finansal kapanış zili olur yani. Bu yüzden de seçenek masada bile değil. Bu ihtimal mümkün değil. Dördüncü seçeneğe bakıyoruz. Bu da tek gerçek yol aslında. Enflasyon ve varlık fiyatlarının yükselmesi. İşte asıl oyun burada başlıyor. Mantığına bakalım. Borç nominaldir, yani dolar cinsinden, ama enflasyon reel, yani alım gücü cinsinden değişiyor. Enflasyon yükseldikçe borcun değeri düşüyor. Borç sabit düşünün. İşte 38 trilyon dolar. Ama enflasyon yükseldikçe o paranın alım gücü düşüyor. Yani ödemek daha kolaylaşıyor. Örneğin 2010'da 1 trilyon dolar devasa bir yüktü. Ama 2025'e baktığımızda artık 1 trilyon dolar çok daha hafif Amerika için. Amerika burada bir adım daha ileri gidiyor. Enflasyona izin veriyor. Aynı anda varlık fiyatlarını da şişiriyor. Tarihten örneklere baktığımızda 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika borç bölü gayri safi yurt içi hasılası %120 idi. Enflasyon ve büyümeyle eritildi. 1970'lerde yine yüksek enflasyonla borç reel olarak küçüldü. Avrupa ülkeleri de enflasyonun sessiz bir borç silme aracı oldu. Enflasyon tarih boyunca devletlerin gizli silahı oldu aslında. Amerika neden bu yolu seçti? Çünkü bu yol sessiz, teknik görünüyor, faturası halka yavaş yavaş yansıdığı için çok fazla hissedilmiyor. O yüzden de dördüncü yolu seçti. Hem de çok ustaca yönetti bu süreci. Borç bir anda silinmiyor, yavaş yavaş fark etmeden buharlaşıyor. Amerika'nın en büyük silahı aslında altın rezervlerine sahip ülkelerden birisi olması. İşte Fort Knox'ta altınların tutulması, New York'ta Fed kasaları. Resmi rakama baktığımızda 8.000 tonun üzerinde altını var Amerika rezervlerinde. Amerika altın standartı yok diyor ama kasayı da asla boş bırakmıyor. Dolar altına bağlı değil ama altın dolara karşı sorun bir sigorta olarak tutuluyor. Peki neden konuşulmuyor? Çünkü altın konuşulursa dolar daha çok sorgulanır. Para basmanın sınırları hatırlanır. Sisteme olan güven sorgulanır. Altın ne kadar az konuşulursa dolar o kadar rahat basılır.
Bu yüzden de işte kripto manşeti olur, borsa manşeti olur ama altın hep arka planda kalır. Ama perde arkasında merkez bankaları altın sessizce toplar, rezervlerini artırır. Son yıllarda olan biten aslında çok net. Çin, Rusya, Türkiye, Orta Doğu ülkeleri merkez bankalarına baktığımızda hep tahvil azaltıyor, altın artırıyor. Yani merkez bankaları bir şey yapıyorsa bunu manşet için yapmıyor. Hayatta kalmak için yapıyor. Kritik teze baktığımızda altın bu borcu nasıl eritiyor? Boş dolar cinsinden olduğu için altın da reel olarak bir değeri temsil ettiği için altın fiyatı yükseldikçe doların burada reel değeri aslında düşüyor. Yani aynı enflasyondaki gibi düşün. Altın karşılığında değeri azalıyor. Amerika dolar basıyor, dolar arzı artıyor ama altın sınırlı kalıyor. Bu da altın fiyatını yukarı çıkartıyor. Borç kağıt üzerinde aynı kalıyor ama satın alma gücü olarak baktığımızda eriyor. Kripto yöntemiyle yine eritilebilir. Kontrollü bir kaostur bu. Kripto kaos gibi görünür ama kaos aslında kontrol altında. Eğer kripto gerçekten sisteme tehdit olsaydı bugün hala ayakta olmazdı. 2009'da Bitcoin baktığımızda merkez bankası yok, devlet yok, sansür yok, para basma sınırı var. İlk anlatı şuydu. Bu sistem dışı para bankaları bitirecek. Amerika ve kurumlar başta bunu görmezden geldi, küçümsedi, riskli ilan etti ama Bitcoin ölmedi. Büyüdü, derinleşti. Sistem bir şey yok edemiyorsa onu kontrol etmeye çalışır. Amerika neden önce karşı çıktı, sonra ETF onayı verdi. Aslında bu dönüş bir tesadüf değildi. Önce dolandırıcılık söylemleri gelişti, sert regülasyon tehditleri oldu. Sonra işte spot Bitcoin ETF'leri oldu, kurumsal giriş oldu, Wall Street onayı geldi. Sisteme karşı doğan her şey sonunda sistem tarafından satın alınır aslında. ETF'le ne yaptılar burada? Kriptoyu serbest değil, çerçeveli hale getirdiler. Bireysel riskleri kurumsal kazanç haline dönüştürdüler. Kripto piyasası aslında bir likitte süngeri. Kritik mekanizma burada. FED para basıyor, likitte sisteme giriyor. Ama para nereye gidecek? Cevap nedir? Borsaya gidebilir, gayrimenkule gidebilir, kriptoya gidebilir. Kripto da takibi de zor olduğu için fazla paranın parçalanır. Riskli varlıklar burada neden önemli? Çünkü balon burada şişiyor. Patlarsa sistemin çekildiği zarar görmüyor. Riskli varlıklar nereye çekiliyor? Kripto sayesinde aşırı risk iştahını merkezden uzaklaştırıyor. Genç ve agresif yatırımcıları kendi üzerine çekiyor, ayrıştırıyor. Ana finans sistemi korunuyor bu şekilde. Borsada kriz olmasın diye kaos kriptoya yönlendiriliyor aslında. Kripto sistemin neresinde? Kripto sistemin dışında değil aslında. Alternatifte değil, tabii tampon bölge. Yani sistemin yük boşaltma alanı. Altında fark nedir dersek altın bir dengedir. Kripto ise dalgalanmayı yönetir burada. İkisini birlikte kullanıldığında enflasyon absorbe edilir, borç reel olarak erir, sistem ayakta kalır. Kripto aslında bir özgürlük hikayesi gibi anlatıldı ama aslında kontrollü bir oyun alanıydı. Amerika aynı anda 3 hamle yürütüyor. Dolar basıyor, enflasyonda borcu eritiyor, altın ve kripto ile fazla parayı emiyor. Bu üçlü birlikte çalıştığında Amerika şunları başarıyor. Borç krizini erteliyor. Finansal sistemi ayakta tutuyor. Faturayı zamana yayıyor ve herkes borca bakıyor. Ama oyun aslında borcun zamanla eritilmesi. Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Kazanlara baktığımızda varlık sahipleri kazanıyor. Sisteme erken girenler kazanıyor. Büyük fonlar kazanıyor. Kaybedenler ise sabit gelirli çalışanlar, nakit tutanlar, geç kalanlar sisteme girmek için. Yani bizler aslında. Bu bir kriz değil, bir servet transferi. Bizden alıyor, küçük yatırımcı büyük yatırımcıya transfer ediyor. Bu bir borç ödeme planı değil. Bu bir borç buharlaştırma stratejisi, sanatı aslında. Finansal sistem nereye gidiyor ona bakalım. Oyun değişirken kurallar da sessizce değişiyor. Merkez Bankası dijital parası var. Nakit değil, kripto değil. Tam kontrollü bir dijital dolar. Amerika neden dijital dolar istiyor? Çünkü para akışını anlık izlemek istiyor. Vergi ve harcamayı kontrol etmek istiyor. Kriz anında parayı doğrudan yönlendirmek istiyor. Dijital para özgürlük için değil, verimlilik ve kontrol için tasarlanır aslında. Kriptoda bir anonimlik var. Dijital parada ise izlenebilirlik var. Nakitin sonu mu geliyor dersek, nakit izlenemez, kontrol edilemez, yavaştır. Devletler için sorunludur. Nakit sistemler için gürültülüdür. Dijital para sessizdir. Bu yüzden nakit azalıyor. Dijital ödeme teşvik ediliyor. Kolaylık bahanesi öne sürülüyor. Ama gerçek nedeni kontrol ve hızı. Altın ve kripto birlikte mi yükselecek? Buna bakalım. İlk bakışta aslında zıtlar. Altın daha muhafazakar, kripto ise agresif. Ama yeni sistemde rolleri net. Altın güven isim geliyor, rezervde tutuluyor, uzun vadeli bir denge aracı. Kripto ise volatilitesi yüksek, hızlı hareketler yapan bir yatırım aracı. Risk transferi olarak kullanılıyor. Bir iki likit emici olarak kullanılıyor. Biri frene basarken diğeri gaz veriyor ama araç aynı yönde ilerliyor. Yeni finansal düzenin özettiği nakit küçülüyor, dijital para büyüyor, varlıklar ön plana çıkıyor, para tutmak cezalandırılıyor. Bu sistem tasarrufu değil, varlık sahipliğini ödüllendiriyor. Para artık güvenli bir liman değil, varlık zorunluluk hale geliyor. Amerika borcunu ödemiyor, bizim paramızla sessizce siliyor. Ve çoğu insan bunun farkında bile olmuyor. Bu tarz içerikleri beğeniyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.